Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 Balık burcunda gerçekleşen güçlü bir ay tutulması gökyüzünde perdeleri aralıyor. Sadece gezegenler değil, bilinçaltınızda bu tutulma sahneye çıkıyor. Ve sevgili koçlar, bu göksel olay sizin için bir içsel kapanış ve ruhsal uyanış anlamına geliyor. Ay tutulması haritanızın 12. evinde gerçekleşiyor ve bu her şeyden önce sizi zihinsel arınmaya, ruhsal temizlik yapmaya ve bilinçaltınızla yüzleşmeye çağırıyor. Tutulma sırasında Ay Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda bu hayatta kalıplarınızı değiştirme, geçmişten gelen bağımlılıkları sonlandırma ve daha bilinçli bir geleceğe yönelme fırsatı sunuyor sizlere. Son birkaç yıldır yaşadığınız bilinçaltı baskılar, tekrarlayan duygusal döngüler ve sizden gizlenen ya da sizin sakladığınız ne varsa artık görünür hale geliyor. Ve unutmayın 12. ev tutulmaları yalnızca kapanışlar değil, aynı zamanda manevi uyanışların da kapısıdır. Bu tutulmayla birlikte sağlığınız, özellikle psikosomatik temelli rahatsızlıklar, ruhsal bağımlılıklar, enerjinizi sömüren ilişkiler önemli bir kırılma eşiğine geliyor. Artık kendinizi iyileştirmeden kimseyi iyileştiremezsiniz. Sınırlarınızı belirlemeli, kimin için neyi taşıdığınızı sorgulamalısınız. Bu dönem yardım etmek ile kendini feda etmek arasındaki o ince çizgiyi görmenizi istiyor. Gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşuyor. Ay ve Kuzey Ay düğümü, Lilith, Jüpiter ve bu üçgen size şifa, sezgi ve içsel bilgelik sunuyor. Bu dönemde geçmişi bırakmak daha kolay olabilir. Affetmek, kabullenmek, teslim olmak artık size zayıflık değil, özgürlük getirecek. Aynı zamanda bu üçgenin bir ucuna eklenen Başak Burcu'ndaki Güneş ve Güney Ay düğümü size büyük bir uçurtma kalıbı oluşturuyor. Bu sizin için ruhsal yükselişin ve hizmet bilincinin artık yeni bir yöne çevrilmesi anlamına geliyor. Tutulma sırasında ikizlerdeki retro Uranüs, Koç'taki retro Neptün ve Kova'daki retro Plüto arasında destekleyici bir üçlü var. Bu açı yapısı sizi geçmişi yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Bugün kim olduğunuz, geçmişte nelere inandığınızla şekillendi ama artık o inançlar size dar geliyor olabilir. Ayrıca Jüpiter Terazi burcundaki Mars'a kare yapıyor. Bu da ilişkilerde denge arayışınızı, ev ve aile ve iş yaşamını çarpıştırabilir. Çatışmalar çıkabilir ama bu çatışmalar dağılmak değil, yeni sınırlar çizmek içindir. Aslan'daki Venüs ile Akrep'teki Lilith arasındaki karede aşk hayatınıza bastırılmış tutkuları, kıskançlıkları ve güç oyunlarını ortaya çıkarabilir. Bu etki sizi kendinize şu soruyu sordurabilir. Gerçekten kalbimle mi seviyorum yoksa kontrol mü etmeye çalışıyorum? Sevgili koçlar, bu tutulma sizin için bir enerji temizliği gibi. Ruhunuzda tortu haline gelen duyguları bırakın, zihninizi susturun ve içsel sezgilerinize güvenin. 12. evdeki bu tutulma belki kalabalıklardan uzak durmanız gerektiğini, belki biraz içe çekilip ben kimim sorusunu sormanız gerektiğini söylüyor. Ama bilin ki bu yalnızlık geçici değil, dönüştürücü. 7 Eylül 2025 tutulması sizi ben dediğiniz her şeyi geride bırakmaya çağırıyor ve ardından ruhunuza fısıldıyor. Yeni bir ben doğmak üzere. Kendinizi bırakın çünkü bırakmak gerçekten kim olduğunuzu hatırlamanın ilk adımıdır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 gökyüzü derin bir su burcunda Balık'ta gerçekleşen tam ay tutulmasıyla sesleniyor. Ve sevgili boğalar, bu tutulma sizin için artık bir araya getirme değil, ayıklama ve yön değiştirme zamanı. Bu tutulma haritanızın 11. evinde gerçekleşiyor. Bu ev sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, topluluk aidiyetleriniz ve gelecek hayallerinizle ilgili ve tutulma size şu soruyu yöneltiyor. Hayalini kurduğunuz hayatla
Birlikte yürüdüğünüz insanlar arasında gerçekten bir uyum var mı? Ayın kuzey ay düğümüyle kavuşumu bu tutulmanın kadersel temalara dokunduğunu gösteriyor. Artık sadece hayal kurmak yetmez. Hayalinizi gerçekleştirecek doğru insanlarla mı yürüyorsunuz? Buna bakmalısınız. Bazı sosyal bağlar artık enerjinizi tüketiyor olabilir. Sadece alışkanlıktan, hatırdan ya da mecburiyetten kurduğunuz ilişkiler. Tutulma bu zincirleri koparmanız için güçlü bir fırsat sunuyor. Tutulma sırasında balıktaki ay, akrepteki Lilith ve yengeçteki Jüpiter büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu üçgen size duygusal olarak güçlü destekler veriyor. Sezgileriniz bu dönemde keskinleşiyor ve özellikle yakın çevrenizden ya da kardeş, kuzen, benzeri dostlarınızdan yol gösterici bir dokunuş alabilirsiniz. Aynı zamanda Güneş, Güney Ay düğümünün Başak Burcu'nda kavuşum artık fazla detaylara takılma. Mükemmeli ararken hareketi kaçırma mesajı veriyor. Bu hayallerinizi sabote eden mükemmelliyetçilikten özgürleşme zamanı. Böylece bir uçurtma kalıbı oluşuyor gökyüzünde ve size şöyle diyor. Geleceğe açılan o kapıyı açmak senin elinde ama önce eski kalabalıkları ardında bırak. Jüpiter'in Terazi burcundaki Mars'a yaptığı kare özellikle çalışma ortamınızda, grup projelerinde ya da sosyal organizasyonlarda gerilimli diyaloglara işaret edebilir. Kim lider olacak, kim yön verecek gibi konular önem kazanıyor. Egosal çatışmalardan uzak durmaya çalışın. Aslan burcundaki Venüs'ün Akrep'teki Lilith'e yaptığı kare açı özellikle ilişkilerde derinleşen kıskançlık, kontrol etme arzusu veya gizli hesaplaşmaları açığa çıkarabilir. Ev, aile ya da partnerle ilgili konularda bazı çatışmalar gündeme gelebilir. Balıktaki ayın aslandaki Venüs'e yaptığı 150'lik açı duygularla beklentiler arasında uyumsuzluk yaratabilir. Sevdiklerinizden beklentilerinizle onların verebildikleri arasında bir fark oluşabilir. Bu farkı yargılamadan anlayışla görebilirseniz bağlarınız güçlenir. Sevgili boğalar, bu tutulma size diyor ki bir hayal yalnız başına yeterli değildir. Onu taşıyacak insanlar yoksa o sadece bir görüntüdür. Hayalinizin peşinden gitmek için eski çevrelerinizi gözden geçirin. Sizi aşağı çeken sosyal yapıları bırakın. Geleceğe yatırım yapabileceğiniz vizyoner topluluklara yönelin. Çünkü tutulma size artık kalabalığın içinde yalnız kalmayı değil, ruhunuzla uyumlu insanlarla derin bağlar kurmayı vurguluyor. 7 Eylül 2025 ay tutulması sizden büyük bir değişim istemiyor. Sadece geride bırakmanız gerekenleri fark etmenizi istiyor. Bazı hayallerin sonu yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bazı dostlukların bitişi ruhsal bir yükselişin eşiğidir. Bu tutulma size fısıldıyor. Gerçek bağlar ancak sahici hayallerin etrafında kurulur. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 gökyüzü Balık burcunda gerçekleşen güçlü bir tam ay tutulmasıyla sahnede ve sevgili ikizler, bu tutulma sizin için artık görünme zamanı. Toplumsal alandaki yerinizi, hedeflerinizi ve nasıl hatırlanmak istediğinizi yeniden yazmak üzeresiniz. Ay tutulması haritanızın 10. evinde, yani kariyer, statü, toplum önündeki kimlik ve hedefler alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma size soruyor. Gerçekten görünmek istediğiniz kişi misiniz? Ayın kuzey ay düğümüyle kavuşumu kariyerinizde ya da yaşam yönünüzde kadere yazılmış bir dönemeçle karşılaştığınızı gösteriyor. Artık ya mevcut bir yol kapanıyor ya da uzun süredir gecikmiş bir başarı artık görünür hale geliyor. Bu tutulma sizi sahneye çıkarıyor. Ama bu sahnede ne anlatmak istediğinizi siz belirleyeceksiniz. Toplum ne der, kim ne düşünür diye değil, ben kim olmak istiyorum sorusuyla hareket etmeniz gerekiyor. Başak Burcu'ndaki Güneş ve Güney Ay düğümü kavuşumu aileden gelen geçmiş kalıpların, size öğretilmiş hedeflerin
artık geride bırakılması gerektiğini söylüyor. Belki ailenizin sizin için çizdiği kariyer yolunu izlediniz. Belki toplumun sizden beklediği şekilde yaşadınız. Ama şimdi bu tutulma sizi öz benliğinizle buluşturmak istiyor. Büyük su üçgeni var gökyüzünde. Balıktaki Ay, Akrep'teki Lilith ve Yengeç'teki Jüpiter arasında. Bu süreci içsel bir bilgelikle ve ruhsal destekle yaşamanıza yardımcı olabilir. Sezgileriniz kuvvetli, kendinizi dinlerseniz ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Tutulmanın oluşturduğu uçurtma açı kalıbı, hayat amacınızı fark etmeniz ve artık ona göre yaşamanız için ilahi bir destek sunuyor. Retro Uranüs, Neptün ve Plüto arasında oluşan destekleyici açıların etkisiyle özellikle daha önce bastırdığınız arzular, hedefler veya kariyer yönelimleri yüzeye çıkabilir. Belki bir zamanlar hayalini kurduğunuz ama ertelediğiniz bir iş alanı şimdi yeniden gündeme geliyor olabilir. Ama dikkat! Yengeç burcundaki Jüpiter Terazi burcundaki Mars'a kare yapıyor. Bu da özellikle parasal riskler ve yatırım kararları açısından sizi uyarıyor. Yani duygusal coşkuyla değil, gerçekçi planlamayla ilerlemelisiniz. Ayrıca Aslan'daki Venüs ile Akrep'teki Lilith'in yaptığı kare açı iş ortamınızda kıskançlıklar veya manipülasyonları gündeme getirebilir. Bazı insanlar sizin ilerlemenizi bir tehdit olarak görüyor olabilir ama siz bu dönemde yalnızca kendi merkezinizde kalmaya odaklanın. Sevgili ikizler, bu tutunma size diyor ki toplum önünde parlamak için önce içsel ışığını bulmalısın. Kariyerinizde, duruşunuzda, sorumluluklarınızda büyük bir dönüşüm başlıyor. Belki bir görev bitiyor, belki yeni bir ünvan geliyor. Ama her halükarda kendinize ve yolunuza karşı dürüst olma zamanı. Bu süreçte geçmişte hayır diyemediğiniz şeylere artık dur diyebilirsiniz. Kendi hedeflerinizle uyumlu olmayan rollerden çıkabilir, başkalarının beklentilerini taşımaktan vazgeçebilirsiniz. 7 Eylül 2025 ay tutulması sizi kendi zirvenize çağırıyor ama bu zirveye ulaşmak başkalarının onayıyla değil, kendi içsel pusulanızla mümkün olacaktır. Bu dönem ben kimim, ne için buradayım sorusuna vereceğiniz cevabı tüm dünyaya duyurma zamanı. Artık görünmez kalmak yok. Şimdi kendi adınıza yüksek sesle ve cesurca konuşma zamanı. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 gökyüzünde Balık burcunda gerçekleşen bir tam ay tutulması var. Ve sevgili yengeçler, bu tutulma sizin için bir kapı, hem zihninizin hem kalbinizin ötesine açılan bir kapı. Bu tutulma haritanızın 9. evinde gerçekleşiyor. Yani inançlar, hayat felsefeniz, akademik gelişim, yurtdışı bağlantılar ve yüksek bilinç alanınızda. Artık küçük düşünceler size dar geliyor olabilir. Bu tutulma diyor ki genişle, büyü, öğren, kendine yeni bir anlam alanı inşa et. Ay Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda bu artık sizi geçmişe değil geleceğe taşıyacak bir bilgiyle buluşacağınızın göstergesi. İçinizde derin bir arayış varsa hayat neden böyle, ben burada ne yapıyorum diye soruyorsanız bu tutulma cevapları sizinle buluşturabilir. Ama bu cevaplar size dışarıdan değil içeriden gelecek. Belki bir seyahat, bir kitap, bir öğretmen ya da bir rüya. Bir anda kendi içsel gerçekliğinizle yüzleşebilirsiniz. Bu tutulma sırasında oluşan büyük su üçgeni Ay Balık'ta, Lilith Akrep'te, Jüpiter sizin burcunuzda size çok derin ve sezgisel bir şifa alanı sunuyor. İçinizden gelen fısıltılara kulak verin. Bilginin ya da yönlendirmenin her zaman rasyonel olması gerekmez. Bazen bir sezgi, bir kitaplık bilgiye bedeldir. Uçurtma açı kalıbı oluşacak bu gökyüzünde. Bu sayede bu sezgiler sadece iç dünyanızda kalmayacak, somut kararlar ve adımlar olarak hayatınıza yansıyacak. Bu dönem size yeni bir eğitimi başlatma, bir seyahat planı yapma ya da bir konuda uzmanlaşma yönünde önemli fırsatlar getirebilir.
Yengeç burcundaki Jüpiter'in terazideki Mars'la yaptığı kare açı, ailevi sorumluluklar ile kişisel gelişiminiz arasında bir çatışma doğurabilir. Belki bir yandan evde destek bekliyor ama siz başka bir yerde büyümek ve genişlemek istiyorsunuz. Bu gerilim kendinize sadık kalmak mı yoksa başkalarına yetmek mi sorusunu gündeme taşıyabilir. Aslandaki Venüs ile Akrep'teki Lilith'in yaptığı kare açı ise özellikle aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda derin arzular ve bastırılmış duyguların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bir ilişkinin gerçek doğasıyla yüzleşebilirsiniz. Ya da sevgi verdiğiniz kişilere karşı daha özgür ve dürüst olmanız gerekebilir. Sevgili yengeçler, bu tutulma sizi bilgiyle, bilgelikle ama en çok da öz inancınızla buluşturmak istiyor. Daha önce cesaret edemediğiniz bir yolculuk artık size çok yakın olabilir. Bu bir fiziksel yolculuk da olabilir, ruhsal bir iç yolculuk da. Belki hayatınızdaki bazı inançlar çöküyor. Ama unutmayın, her yıkım bir yeniden doğuştur ve bu tutulma inançlarınızı yeniden yapılandırmanız için gökyüzünden gelen güçlü bir fırsattır. 7 Eylül 2025 Balık burcunda gerçekleşen ay tutulması size şu cümleyi fısıldıyor. İnanç sadece bilmek değildir, hissetmektir, güvenmektir, yola çıkmaktır. Artık siz de yola çıkıyorsunuz ve bu yol sizi sadece başka diyarlara değil, kendi içsel bilginize ve gerçekliğinize götürüyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 gökyüzü Balık burcunda bir tam ay tutulmasıyla yankılanıyor ve sevgili aslanlar, bu tutulma sizin için derin, görünmeyen ama dönüştürücü bir alana ışık tutuyor. Artık yüzleşmekten kaçındığınız ne varsa zamanı geldi. Ay tutulması haritanızın 8. evinde gerçekleşiyor. Maddi manevi paylaşımlar, borçlar, krediler, nafaka, miras gibi kaynaklar, ruhsal dönüşüm, krizler, ölüm ve ölüm ötesi temalar burada çalışıyor. Bu tutulma sizi dönüştürmeye geliyor ama bu dönüşüm önce bir bırakışla başlıyor. Balık burcundaki ayın kuzey ay düğümüyle kavuşumu sizi duygusal olarak çoktan eskimiş ama hala tutunduğunuz bağlardan özgürleştirmek istiyor. Bir borç, bir ortaklık, bir ilişki, bir duygusal yük artık size hizmet etmiyorsa bu tutulma diyor ki bırak ki yeniden doğabilesin. Bu tutulma bir krizin değil, bir arınmanın işareti. Belki de artık kendinize şu soruyu sormalısınız. Bu bana ne kazandırıyor ve ben buna neden hala tutunuyorum? Tutulma esnasında gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşuyor. Balıktaki Ay, Akrep'teki Lilith, Yengeç'teki Jüpiter. Bu üçgen geçmişten gelen bastırılmış korkularınızı ya da kolektif bilinçten taşıdığınız yükleri şifalandırmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Belki bu dönemde aileden gelen travmalarla yüzleşmek, belki bir bağımlılığı bırakmak, belki de artık size yük olan bir finansal alışkanlığı dönüştürmek zorunda kalacaksınız. Ama şunu unutmayın, tutulmalar kaderi hızlandırır ve siz şu anda çok daha özgür bir versiyonunuza doğru geçiş yapıyorsunuz. Yengeç burcundaki Jüpiter, Terazi burcundaki Mars'ta kare açı yapıyor. Bu özellikle yakın çevrenizle kurduğunuz iletişimde bir gerginlik yaratabilir. Sözcükler sivrileşebilir. Bir sır, bir gizli bilgi açığa çıkabilir ya da birisinin gerçek yüzünü görmeniz gerekebilir. Aynı anda Aslan'daki Venüs ile Akrep'teki Lilith arasında da sert bir kare açı var. Bu da sizin için beni kim seviyor, beni kim manipüle ediyor sorusunu ön plana çıkarıyor. Özellikle ev ve aile içindeki gizli rekabetler veya kıskançlıklar görünür hale geliyor ve balıktaki ayın sizin burcunuzdaki Venüs'e yaptığı 150'lik açı duygularınızla kendi değeriniz arasında bir çelişki yaratabilir. Bu dönem ben yeterince değerli miyim sorgusuyla sizi içsel olarak test edebilir.
Sevgili aslanlar, bu tutulma gökyüzünden gelen bir çağrı. Gerçek gücün ne kadar tuttuğun değil, ne kadar serbest bıraktığına ölçülür. Bu yüzden artık sizi korkutan ortaklıkları bitirin. Maddi bağımlılıklarınızı sorgulayın. İçsel korkularınızla yüzleşin ve onları dönüştürün. Çünkü 8. ev tutulmaları sizi derin bir ölüm doğum döngüsüne sokar. Ama unutmayın, yeniden doğan her şey daha güçlüdür. 7 Eylül 2025 Balık burcundaki ay tutulması size bitti dediğiniz yerin aslında yeni bir başlangıç olduğunu gösteriyor. Bu bir kapanış değil, bir geçiş, bir kayıp değil, bir ruhsal kazanç. Unutmayın, bazı bağlar sizi ayakta tutmaz, sadece geçmişte tutar ve siz artık geçmişte kalmayacak kadar büyüdünüz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 gökyüzü Balık burcunda gerçekleşen tam ay tutulmasıyla titreşiyor ve sevgili Başaklar, bu tutulma sizin için artık biz demenin, ilişkilerde kendinizi yeniden tanımlamanın zamanıdır. Şimdi sahnede siz ve karşınızdaki var. Bu tutulma haritanızın 7. evinde gerçekleşiyor. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, hayatınızdaki ötelikiyle ilgili temalar, açık düşmanlıklar artık odakta. Tutulmanın cümlesi net. Ben değil, biz ne oluyoruz? Ay kuzey ay düğümüyle kavuşumda. Bu bir ilişkinin ya da ortaklığın sizin kaderinizde çok önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Belki yeni biriyle tanışıyorsunuz. Belki mevcut ilişkiniz artık bir boyuta, başka bir boyuta evriliyor. Ama bu tutulma kesinlikle sıradan değil. Bu bir bağ kurma ya da bağ çözme enerjisi taşıyor. Artık ilişkilerde ben seni seçiyorum ama kendimden vazgeçmeden demeyi öğreniyorsunuz. Tutulma sırasında gökyüzünde oluşan büyük su üçgeni balıktaki ay, akrepteki Lilith, yengeçteki Jüpiter arasında güçlü bir ruhsal açılım yaratıyor. Bu hayatınıza sadece fiziksel değil, ruhsal düzeyde temas edecek kişileri çektiğiniz bir dönem olabilir. Rüyalar, sezgiler, eş zamanlıklar yoğunlaşabilir. Bir kişiyle tanıştığında onu zaten tanıyormuşum gibi hissedebilirsiniz ve bu tesadüf değil. Aynı zamanda bu üçgen size ilişkilerdeki korkularınızı, kıskançlıkları, bağlanma zorluklarını şifalandırma fırsatı da sunuyor. Başak burcundaki Güneş ve Güney ay düğümü sizi geçmişten gelen ilişki kalıplarına takılıp kalmama konusunda uyarıyor. İlişki böyle olur, ben hep böyle partnerlerimi çekerim diyerek kendinizi sınırlamayın. Yengeçteki Jüpiter'in terazideki Mars'a yaptığı kare, ilişkilerde kontrol savaşlarına ve maddi paylaşım gerginliklerine işaret edebilir. Para, değer, denge konuları fazlasıyla hassas. Kendinizde şu soruyu sorun: bu ilişkide gerçekten eşit miyiz? Ayrıca Aslan'daki Venüs'ün Akrep'teki Lilith'e yaptığı kare, gizli kıskançlıkları, bastırılmış arzuları ya da sizi duygusal olarak manipüle eden temaları açığa çıkarabilir. Bir ilişki bitiyorsa siz bitiremediğiniz için evren yardım ediyor olabilir. Sevgili Başaklar, bu tutulma size şunu söylüyor: gerçekten bağ kuruyor musunuz yoksa bağa tutunuyor musunuz? Belki uzun süredir devam eden ama artık sizi beslemeyen bir ilişki sona erebilir. Ya da biriyle yepyeni bir enerjiyle ama çok daha bilinçli bir şekilde bağ kurabilirsiniz. Her iki durumda da artık kendi değerinizi bilerek sevmek zorundasınız. Bu dönem aynı zamanda profesyonel ortaklıklar, hukuki süreçler ve danışmanlık açısından da önemli gelişmeler getirebilir. Ortak bir proje bitebilir ya da yeni bir ortaklık başlayabilir. Ama ne olursa olsun bu karar karmik bir zeminle alınacak. 7 Eylül 2025 Balık burcundaki tam ay tutulması sizi ilişkilerdeki gerçek benliğinizle tanıştırmaya geliyor. Kendinizi kaybetmeden sevebilmek, biz olabilmek ama beni unutmamak. Artık yüzeysel bağlar değil, ruhunuza dokunan gerçeklikler istiyorsunuz ve bu tutulma tam da bu dönüşümü başlatmak için geldi.
Unutmayın, kimi tutuyorsanız sizi de o tutuyordur. Ve şimdi bırakmanız gereken ne varsa sizin için daha büyük bir yer açmak üzere serbest kalıyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 gökyüzünde Balık burcunda bir tam ay tutulması gerçekleşiyor ve sevgili yükselen teraziler, bu tutulma sizin için bir uyanış anı. Görünmeyeni fark etme, bastıralanı kabullenme ve artık kaçamadığınız şeylerle yüzleşme zamanı. Bu tutulma haritanızın 6. evinde meydana geliyor. Gündelik hayat, iş ortamınız, sağlık, hizmet alanları ve sorumluluklar artık mercek altında. Hayatınızdaki küçük parçalar size nasıl hizmet ediyor ve siz kendinize nasıl hizmet ediyorsunuz? Tutulmanın Balık burcunda ve Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda olması sizi çalışma düzeniniz, fiziksel, ruhsal sağlığınız ve yaşam disiplini konusunda yepyeni bir sayfaya çağırıyor. Belki uzun süredir işinizden memnun değilsiniz. Belki günlük temponuzda sizi tüketen alışkanlıklar var. Bu tutulma artık o alışkanlıkları kırmak ve şifa sürecini başlatmak için çok güçlü bir göksel davet sunuyor. Unutmayın, 6. ev tutulmaları sadece çalışma hayatınızı değil, aynı zamanda beden zihin bütünlüğünüzü de etkiler. Tutulma sırasında Balıktaki Ay, Akrep'teki Lilith ve Yengeç'teki Jüpiter arasında güçlü bir su üçgeni oluşuyor. Bu göksel yapı özellikle iş ortamınızda bastırdığınız duygularla yüzleşmenize yardımcı olabilir. Artık size yük olan bir iş bırakılabilir, gizli kalan görevler ya da kolektif alandaki hizmet etme rolünüz yeniden şekillenebilir. Jüpiter'in yengeçte oluşu kariyer alanınızla ilgili uzun vadeli büyümeyi destekliyor. Yani bir işi bırakıyorsanız daha büyük ve size uygun bir fırsat yakında sizi bulabilir. Aynı zamanda bu üçgenin duygusal boyutu çok yüksek. Çalışma alanında şefkat, empati ve anlamlı katkılar ön plana çıkabilir. Basitçe söylemek gerekirse sadece para kazanmak değil, ruhunuza iyi gelen şeyleri yapmak istiyorsunuz artık. Yengeçteki Jüpiter'le terazideki Mars arasında bir kare açı var. İş aile dengesi ya da kariyer huzur çelişkisi yaratabilir. Bir yandan toplumsal başarı arzunuz yüksek, diğer yandan içinizden gelen artık yavaşla sesi sizi zorlayabilir. Aslandaki Venüs'ün Akrep'teki Lilith'e kare açısı ise özellikle arkadaş çevresi ve sosyal ilişkilerde güvensizlik, kıskançlık ya da manipülasyon temalarını açığa çıkarabilir. Balıktaki Ay'ın sizin yöneticiniz Venüs'e yaptığı 150'lik açı, duygusal yorgunlukla kendi arzularınız arasında bir çatışma yaratabilir. Ben bunu istiyorum ama artık gücüm kalmadı diyorsanız tüm evren size şunu söylemeye zorluyor: kendine şefkat göster. Sevgili teraziler, bu tutulma sizi dışarıya değil içeriye bakmaya davet ediyor. Özellikle bedeninizle ilişkiniz, ruh haliniz ve üretim biçiminiz dönüşüyor. Bir sağlık konusu görünür hale gelebilir. Ancak bu bir kriz değil, bir uyarı niteliği taşıyacaktır. Fiziksel, zihinsel ya da duygusal bir detoks yapmak için mükemmel bir zaman dilimindesiniz. Ayrıca İş hayatınızda artık sadece mantıkla değil, sezgilerle de karar almanız gerekebilir. Rasyonel olmak her zaman çözüm değildir. Bazen de bunlar burada bana iyi gelmeyen bir enerji var demek en büyük potansiyel adımdır. 7 Eylül 2025 Balık burcundaki ay tutulması size şunu söylüyor: kendine iyi bakmak, başkalarına hizmet etmenin ön koşuludur. Sağlıklı bir zihin ve beden hayatını yeniden yaratma gücündür. İş düzeninizi, alışkanlıklarınızı, rutininizi ve sağlığınızı gözden geçirin. Artık sizi tüketen değil, besleyen bir yaşam kurmanın zamanı geldi. Bu tutulma sadece bir son değil, daha huzurlu, daha anlamlı bir hayat düzeninin başlangıcı olabilir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz.
7 Eylül 2025 gökyüzü Balık burcunda bir tam ay tutulmasıyla titreşiyor ve sevgili akrepler, bu tutulma sizin için kalpten gelen tutkularla, ruhsal ilhamla ve yaratıcı gücünüzle buluşma zamanı. Bu bir bitiş değil, bu bir içsel uyanış. Bu tutulma haritanızın 5. evinde meydana geliyor. Aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kalpten gelen her şey. Sahne artık sizin ve evren diyor ki gerçekten neye tutkuyla bağlısınız? Tutulma Balık burcunda ve Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda gerçekleşiyor. Bu aşk hayatınızda ya da kendinizi ifade etme biçiminizde kadersel bir açılım anlamına gelir. Artık mış gibi sevemezsiniz. Tutulma size soruyor. Yüreğin gerçekten nerede atıyor ve sen onu yaşamaktan neden korkuyorsun? Belki gerçek bir aşk kapınızda, belki uzun süredir bastırdığınız sanatsal yetenekleriniz ortaya çıkmak istiyor. Belki de çocuk sahibi olma arzusu ya da çocuklarla ilgili önemli bir döneme giriyorsunuz. Her halükarda bu tutulma içinizdeki çocuğu uyandırıyor. Balıktaki Ay, Akrep burcundaki Lilith ve Yengeçteki Jüpiter ile büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu açı kalıbı sizin için adeta bir psişik derinlik kapısı açıyor. Rüyalar, sezgiler, yaratıcı vizyonlar hepsi artabilir. Bir sanatsal projeyi başlatmak, bir aşka adım atmak veya içinizden gelen ilhamı bir esere dönüştürmek için harika bir gökyüzü enerjisi var. Yengeçteki Jüpiter'in destekleyici konumu sayesinde uluslararası konular, akademik süreçler ya da uzaklarla bağlantılı ilhamlar da gündeme gelebilir. Yengeçteki Jüpiter'in terazideki Mars'la yaptığı kare açı, özellikle bastırdığınız duyguların bilinçaltınızdan yükselmesine neden olabilir. Belki birine itiraf edemediğiniz duygularınız, belki de geçmişten gelen bir kırgınlık, bir kıskançlık, bunlar artık kabuğunu çatlatıyor. Ayrıca Aslan'daki Venüs'ün Akrep'teki Lilith'le yaptığı kare, toplumsal imajınız ile içsel arzularınız arasında güçlü bir çatışma yaratabilir. Özellikle iş-aşk dengesinde bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Ben ne istiyorum ama toplum benden ne bekliyor? Bu soruyla karşı karşıyasınız. Ve balıktaki ayın Aslan'daki Venüs'e yaptığı 150'lik açı aşk hayatınız ile kariyeriniz arasında zorlayıcı bir denge kurmanızı gerektirebilir. Sevgili akrepler, bu tutulma kalbinizin sesini bastırdığınız her noktaya ışık tutuyor. Gerçek arzularınıza alan açmazsanız hayatınız hep eksik kalır. Belki bir aşkı seçmenin zamanı geldi, belki cesaret edip bir projeyi dünyaya sunmanız gerekiyor ya da sadece hayatı ciddiyetin ötesinde bir oyun gibi yaşamanın güzelliğini fark etmelisiniz. Unutmayın 5. ev yaşam sevinci evidir. Bu tutulma içsel neşenizi, yaratıcılığınızı ve tutkularınızı hatırlatmak için geldi. 7 Eylül 2025 Balık burcundaki tam ay tutulması sizi gerçekten neyle mutlusunuz sorusuyla baş başa bırakıyor. Artık kalbinizi susturmak yok. Yarattıklarınız, hissettikleriniz ve sevdikleriniz sizin en büyük mirasınız olacak. Ve unutmayın, kalpten gelen her şey evrensel düzeyde yankı bulur. O halde bırakın içinizdeki ses sizi yönlendirsin. Tutulma sizi sadece görünenin değil, ruhunuzun sahnesine çağırıyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 Gökyüzü Balık burcunda gerçekleşen tam ay tutulmasıyla sarsılıyor ve sevgili yaylar, bu tutulma sizin için evinize, ailenize, iç dünyanıza ve en derin köklerinize işaret ediyor. Bu bir dönüm noktası ve artık geçmişin gölgesi değil, geleceğin zemini konuşacak. Bu tutulma haritanızın 4. evinde gerçekleşiyor. Ev, aile, kökler, içsel güven duygusu. Bu alanlarda kaçamadığınız yüzleşmeler, derin uyanışlar ve kaderi tamamlamalar var. Balık burcunda ay, kuzey ay düğümüyle kavuşumda bu geçmişte değil kadersel geleceğe yönelme zamanını işaret eder.
Bir ev değişimi, taşınma, yerleşim düzeninde değişiklik, aileyle ilgili bir gelişme ya da içsel olarak güvende hissetme ihtiyacınız şimdi tüm gerçekliğiyle ortaya çıkabilir. Belki ailede bir tamamlanma, bir vedalaşma, bir şifalanma zamanı geldi ya da geçmişte bastırdığınız, yok saydığınız duygular su yüzüne çıkıyor. Bu tutulma size şunu soruyor: gerçekten nereye aitsiniz? Balıktaki Ay, Akrep'teki Lilith, Yengeç'teki Jüpiter ile birlikte büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu duygusal derinliğe inme, aileyle ilgili geçmiş kalıpları çözme ve içsel huzura ulaşma potansiyeli taşır. Jüpiter'in yengeçte olması, miras, ortak finanslar, duygusal bağlar ve geçmişten gelen desteklerle ilgili gelişmelere işaret edebilir. Aile içindeki bir sır ortaya çıkabilir, bir yük hafifleyebilir. Ayrıca psikolojik bir danışmanlık süreci başlatmak, içsel çalışmalara yönelmek için güçlü bir zaman. Bu tutulma size sadece evi değil, ruhun yuvasını soruyor. Yengeçteki Jüpiter'in terazideki Mars'la kare açısı, ailevi konularla sosyal çevre veya arkadaşlar grup arasında bir çatışma doğurabilir. Ben bu insanlara aitim ama onlarla aynı dili konuşmuyoruz artık diyebilirsiniz. Aslandaki Venüs ile Akrep'teki Lilith arasındaki kare ise özellikle inançlar, manevi değerler ve gizli kalan duygusal ihtiyaçlar arasında bir gerilim yaratabilir. İçsel olarak duyulmamış, anlaşılmamış hissedebilirsiniz. Ama bu kendinize sahip çıkma zamanıdır. Balıktaki Ay'ın Aslan'daki Venüs'le yaptığı 150 açı duygusal güvenlikle kişisel inançlarınız arasında bir dengesizlik yaratabilir. Belki bir yolculuk planı ertelenecek, belki taşınmanız gereken yer sizin planladığınız değil, evrenin belirlediği yer olacak. Sevgili yaylar, bu tutulma size dışarıdaki maceralardan çok içsel yolculuğun önemini hatırlatıyor. Gerçek yuva bir bina değil, gerçek yuva kendini olduğun haliyle kabul ettiğin yerdir. Aile köklerinizle, geçmişinizle, çocukluk anılarınızla yüzleşebilirsiniz. Ama bu yüzleşme sizi zayıflatmak değil, güçlendirmek içindir. Belki yıllardır bastırdığınız bir duygu, bir kırgınlık, bir kabullenemediğiniz gerçek artık gün yüzüne çıkıyor. Ve bu içinizde yer açmak, yeniye yer açmak için gerekli. 7 Eylül 2025 Balık burcundaki tam ay tutulması sizi içsel güvenliğinizin, aile bağlarınızın ve duygusal temellerinizin yeniden inşasına çağırıyor. Taşınmak, evlenmek, ayrılmak, aile düzenini değiştirmek, aidiyeti sorgulamak hepsi mümkün. Ama unutmayın, bu tutulma sizi nerede yaşamalıyımdan çok nerede huzur buluyorum sorusuna götürecektir. Ve cevabınız her neyse orası artık sizin yeni yuvanız olacak. İster bir mekanda, ister kendi yüreğinizde. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 gökyüzünde Balık burcunda tam ay tutulması gerçekleşiyor ve sevgili oğlaklar, bu tutulma sizin için bir mesaj gibi. Kelimelerin gücü, bağlantıların önemi ve zihinsel berraklık artık hayatınızda sahneye çıkıyor. Bu dönem düşüncelerinizin kaderi şekillendirdiği bir geçit. Bu tutulma sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Eğitim, haberleşme, kısa yolculuklar, düşünce biçimi ve kardeşler gibi temalar aktifleşiyor. Balık burcundaki ay, kuzey ay düğümüyle kavuşumda bu iletişim biçiminizde, çevrenizle olan bağlarınızda ve düşünce sisteminizde kadersel bir dönüşümün işaretçisi. Belki uzun zamandır sustuğunuz bir konuda artık konuşma zamanı geldi. Belki bir eğitime başlamak, bir sözleşme imzalamak ya da bir dijital projeye girişmek üzeresiniz. Ayrıca kardeşlerle, yakın çevreyle ya da komşularla ilgili gündemler, haberleşme trafiği hız kazanabilir. Unutmayın, düşünce bir tohumdur ve siz artık hangi tohumu ekmek istiyorsunuz? Balıktaki ay, akrepteki Lilith, yengeçteki Jüpiter
bir su üçgeni oluşturuyor. Bu duygusal zekanızın, empatinizin ve sezgisel iletişim becerilerinizin zirveye çıktığı bir zamanı işaret ediyor. Yengeç'teki Jüpiter 7. evinizi aydınlatıyor. Yakın ilişkilerde daha şefkatli, anlayışlı ve kapsayıcı olun diyor. Bu tutulmayla birlikte bir partnerinizle aranızdaki iletişim modeli kökten değişebilir. Belki de bir söz ilişkinizin yönünü belirleyecek kadar güçlü olabilir. Ayrıca yazarlık, konuşma, eğitim, sosyal medya veya dijital platformlarda içerik üretimi gibi temalarla güçlü bir yükseliş enerjisi alıyorsunuz. Jüpiter'in Mars'la yaptığı kare sosyal çevrenizde olan fikir ayrılıklarını büyütebilir. Özellikle dostlarınızla veya işbirliği yaptığınız kişilerle fikirsel çatışmalar yaşanabilir. Aslan'daki Venüs'ün Akrep'teki Lilith'e yaptığı kare açı ise duygusal paylaşımlarınızda güç oyunlarına ve manipülatif tavırlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Açık olun ama duygusal sınırlarınızı da koruyun. Ayrıca Balık'taki Ay ile Aslan'daki Venüs arasında 150 derecelik bir açı var. Zihinsel ve duygusal uyumu kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Bir yandan kalbim böyle hissediyor, diğer yandan aklım başka şey söylüyor diyebilirsiniz. Bu içsel ikilem kararlarınızı netleştirmeden önce sizi duraklatabilir. Sevgili oğlaklar, bu tutulma size şunu fısıldıyor. Kurduğunuz cümlelerle kendinize yeni bir hayat yazıyorsunuz. Yani söyledikleriniz, düşündükleriniz, yazdıklarınız artık sıradan değil, hepsi yaratım gücü taşıyor. Bu dönemde bir kitap yazmak, bir podcast paylaşmak, yeni bir eğitim vermek ya da sosyal medya üzerinden bir mesaj yaymak istiyorsanız tam zamanı. Ama aynı zamanda neye inanıyorsanız o inancı güçlendirmenin de zamanı. Çünkü inanç düşüncenin köküdür ve bu tutulma sizi kendi zihin dünyanızı yapılandırmaya çağırıyor. 7 Eylül 2025 Balık burcundaki tam ay tutulması sizi ne düşünüyorsanız osunuz mesajıyla baş başa bırakıyor. Yakın çevrenizde ilişkiler değişebilir. Bir sözünüz çok şeyi başlatabilir ya da bir cümleyle yıllardır bastırdığınız bir duvar yıkılabilir. Unutmayın, zihin neye inanırsa beden onu yaşar, söz neye yönelirse evren onu duyar. Siz artık sadece yönetmiyor, yön veriyorsunuz. Kelimeleriniz kaderinizin mimarı olabilir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 gökyüzü derin bir sessizlikle konuşuyor. Balık burcunda gerçekleşen tam ay tutulması sizi sevgili kovaları değerinizle yüzleştiriyor. Kazançlarınız, sahip olduklarınız ve en önemlisi kendinize biçtiğiniz değer şimdi yeniden tanımlanıyor. Bu tutulma sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Maddi kaynaklar, değer sistemleriniz, öz saygınız ve kişisel güven temaları çok güçlü şekilde ön planda. Bu sadece parayla ilgili değil, aslında değer verdiğiniz şeyin gerçekten değerli olup olmadığını sorgulama sürecini başlatıyor. Ay Balık burcundaki kuzey ay düğümüyle kavuşuyor. Bu demek oluyor ki artık size ait olmayan, sizi tanımlamayan maddi ya da duygusal kalıpları geride bırakmak ve gerçek değerinize yürümek zamanı. Belki uzun zamandır elde ettiğiniz ama sizi doyurmayan bazı kazanç biçimleri artık değişiyor. Belki de kendi emeğinizin değerini bilme konusunda evren sizi daha fazla zorlayacak. Unutmayın, hayat size ne verdiğinden çok siz neye razı olduğunuzla ilgileniyor. Ay Akrep'teki Lilith ve Yengeç'teki Jüpiter'le birlikte bir su üçgeni oluşturuyor. Bu iş ve çalışma hayatınızda duygusal bir yeniden yapılandırmaya işaret eder. Kazanç elde etme biçiminizle yaptığınız işin manevi karşılığı arasında bir kopukluk varsa şimdi bu tutarsızlık görünür hale gelir. Jüpiter'in 6. evinizde olması iş ortamınızda büyüme potansiyeli taşıyor. Ancak bu büyümenin anahtarı içsel değersizlik kalıplarını bırakmanız. Bir yeteneğiniz varsa ve onu yıllardır göz ardı ediyorsanız
Bu tutulmayla birlikte evren sizi o yöne doğru itebilir. Yengeçteki Jüpiter'in terazideki Mars'la yaptığı kare, gündelik işlerin, sorumlulukların, fiziksel sağlığınızın felsefenizle veya inanç sisteminizle çatışabileceğini gösteriyor. Aslan'daki Venüs'ün Akrep'teki Lilith'e kare açısı, özellikle iş ortaklıkları veya kariyer hedefleri üzerinden duygusal bir gerilim yaratabilir. Bir ortak size gereken değeri vermiyor olabilir ya da siz uzun süredir kendinizi, kendi emeğinizi görmezden geliyor olabilirsiniz. Ay ile Venüs arasındaki açı ise maddi kararlar ile özel ilişkiler arasında bir kararsızlık yaratabilir. Bir aşk ilişkisinde parayla ilgili temalar öne çıkabilir. Bir satın alma kararı sizi duygusal olarak zorlayabilir. Sevgili kovalar, bu tutulma size şunu hatırlatıyor. Dışarıdan gelen değer onaylanmadığında içsel değer daha da önem kazanır. Bu dönem öz saygınızı yeniden tanımlama zamanı. Belki bir para kaybı yaşayacaksınız, belki bir gelir modeliniz artık işlemeyecek ama bunlar sizin değerinizi eksiltmez. Aksine neyin sizin için gerçek, neyin sadece geçici olduğunu anlamanızı sağlar. Tutulma sizi içten içe dürtüyor. Artık neye değer veriyorsunuz ve ne daha önemli, kendinize ne kadar değer veriyorsunuz? 7 Eylül 2025 Balık burcundaki tam ay tutulması size paranın değil, anlamın peşinden gitmeniz gerektiğini söylüyor ve gerçek anlam dışarıdan gelen statüde değil, içinde taşıdığınız değerde gizli. Belki bu süreçte kayıplar olacak ama bu kayıplar sizi gerçeğinize daha çok yaklaştıracak. Kendinize biçtiğiniz değeri evren aynalar. O yüzden neye layık olduğunuza siz karar verin. Artık değersizlikten değil, öz değerden yaşam inşa etme zamanı. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 7 Eylül 2025 gökyüzü sizin burcunuzda konuşuyor. Sevgili balıklar, bu ay tutulması hayatınızda bir dönüm noktasına işaret ediyor. Artık sahne sizsiniz ve bu tutulma kim olduğunuzu unuttuğunuz her alanı silkeleyip sizi gerçek benliğinize çağırıyor. Bu tutulma sizin birinci evinizde kişiliğiniz, yaşam yönünüz, kimliğiniz ve dış dünyaya yansıttığınız imajınız önemli şekilde değişimden geçiyor. Ay burcunuzda Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor. Bu sizin için hem ruhsal bir uyanış hem de kadersel bir büyüme zamanı. Artık kendi kimliğinizi başkalarının yansımasından değil, kendi içsel hakikatinizden oluşturmalısınız. Tutulma sizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Ben kimim ve artık kim olmak istemiyorum? Bedeniniz, görünümünüz, hayata bakışınız, seçimleriniz değişebilir. Yıllardır susturduğunuz bir taraf artık sesini yükseltebilir ve bu ses yeni bir yaşam yolculuğunun kapısını aralayabilir. Ay Akrep'teki Lilith ve Yengeç'teki Jüpiter'le birlikte büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu sezgilerinizin olağanüstü güçlendiği, ruhsal mesajların çok daha net aktığı bir süreci işaret ediyor. Yaratıcılığınız, sanatsal yönünüz ya da ebeveynlik yetileriniz öne çıkabilir. Aşk hayatınızda yoğun duygularla bir şeyleri yeniden başlatabilirsiniz. Özellikle kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda, örneğin sanat, yazarlık, sahne, medya gibi konularda şifa verici bir büyüme yaşayabilirsiniz. Bu süreçte geçmişte bastırdığınız yaratıcılıklar ya da sevgiyle ilgili içsel engeller artık geride kalıyor. Tutulma sırasında Güneş tam karşıt ev olan Başak Burcu'nda ve Güney Ay düğümüyle kavuşumda. Bu ilişkilerde kendini feda etme, kendi sınırlarını unutma temalarını gündeme getiriyor. Geçmişten gelen bir ilişki biçimi, bir ortaklık modeli veya bir biz hali artık çözülmek üzere. Bu süreçte ilişki içinde kendinizi kaybettiğiniz tüm alanlar görünür olacak ve siz önce ben demeyi öğrenmeye zorlanacaksınız. Unutmayın, gerçek sevgi kendi sınırlarını bilen bir benliğin içinden akar. Venüs'ün Akrep'teki Lilith'le yaptığı kare
Duygusal anlamda bastırdığınız gölgeleri tetikleyebilir. Aşk ilişkilerinizde, güç savaşlarınıza dikkat edin. Cinsellik, kıskançlık, bağımlılık, bağlılık gibi temalarda içten içe kabaran duygular patlamaya hazır olacak. Yengeçteki Jüpiter'in terazideki Mars'la yaptığı kare çocuklar, aşk, yaratıcılık ve finans konularında ani çıkışlara, duygusal harcamalara veya aşırı hassasiyetlere neden olabilir. Ayrıca ayın Venüs'e yaptığı açı kendinizi ifade ederken güzel görünme arzusu ile duygusal özgünlük arasında çatışmalar yaratabilir. Gerçek benliğinizi maskelememeye dikkat edin. Sevgili balıklar, bu tutulma sizi derin bir aynaya çağırıyor. Bu aynada gördüğünüz sadece geçmiş değil, aynı zamanda geleceğinizin potansiyelini de içeriyor. Bu süreçte bedeniniz, imajınız, ilişkileriniz, duygularınız dönüşebilir. Ama en büyük dönüşüm ben artık bu değilim dediğiniz noktada başlar. Siz değiştiğinizde evrenin de size verdiği karşılık değişir ve siz şu an evrenin size sunduğu en büyük fırsatlarla karşı karşıyasınız. Kendi gerçeğinizi seçmek. 7 Eylül 2025 Balık burcundaki tam ay tutulması sizi kendi sahnenize çıkarıyor. Kendi gerçeğinizle buluşmaya, kendi ışığınızı yakmaya ve artık ben demeye çağırıyor. Bu süreçte sizi engelleyen hiçbir kimlik kalıbı, hiçbir ilişki biçimi ya da eski hikaye ayakta kalamaz. Siz kendi benliğinize evet dediğinizde hayat size tüm kapılarını açar. Şimdi içinize bakma, kendi sesinizi duyma ve yepyeni bir hayat yazma zamanı. Gökyüzü size yürü diyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.